İyi akşamlar değerli kıymetli izleyicilerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir canlı yayından hepinize merhabalar diyoruz. Gündemimizde transfer haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlarımızdan haberler, genel bir yayınımız olacak. 36. hafta maçlarımız bu hafta pazar günü oynanacak. Tüm bu değerlendirmeleri değerli kıymetli yorumcumuz Sayın Hocam Mutlu Öztürk'le beraber yapacağız. Hocam nasılsın, iyi misin? Sağ olun Barış Hocam. İyiyiz. Teşekkürler. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizim teşekkür maraton ederiz her hocam. zamanki gibi evet, Sağ olun. koştur koştur devam etti ya. Evet, yayına zor Hocam yetiştik yani. hayat maraton zaten ya. Hepimiz bir maratonun Aynen içerisindeyiz. öyle. Son nefesimize kadar maratonu koşacağız hocam. Rabbim Evet. sağlık sıhhat versin. Gerisi bir şekilde Amin halloluyor inşallah. hocam. Allah bugünümüzden geri etmesin bizleri diyorum. Amin. Nasıl gidiyor hocam? Yani havalar nasıl? Onun dışında. Vallahi hava şöyle Biraz sohbet gündüz yine olsun izleyicilerimiz gelene evet, kadar. evet, biraz yine Mersin'de toz bulutu hakimdi. Öyle mi? Öğleden sonra evet, Hmm. yani var zaten, bu yaklaşık 2 haftadır bu devam ediyor. Ancak bugün yine kendini hissettirdi. İnanır mısın, bugün arabayı baştan aşağı yıkamaya verdik. Temizlettik. Evet. Pırıl pırıl oldu. Akşam akşam bir yağmur serpiştirdi. Resmen çamur yağdı yani. Araba yine Allah dış Allah. kısmı berbat oldu yani. Hiçbir şeye yaramadı yaptığımız yıkama, temizlik. Neyse ki Demek içi temiz kalmış mevsime oldu. Evet. göre mi hocam yoksa genel bir şey mi vardı? Yani bütün kış mı böyleydi yoksa şu an bu mevsimde mi Hayır böyle? hayır. Türkiye genelinde bu toz bulutu Afrika'dan gelen bir toz bulutu olduğu söyleniyor. Yani bugün de Hmm. daha farklı olacağı falan televizyonlara konu olmuştu. Ee, Hmm. yani yine aynı şey devam etti maalesef yani. Anladım. Hocam bu toz bulutu Türk futbolunun üzerinde umarım dolaşmaz, gezmez. Bizim de spor yorumcuları olarak, spor kanalı olarak tek ümidimiz, umudumuz bunlar. Tabii 36. hafta maçları bu hafta pazar günü hepsi aynı saatte oynanacak hocam. Saat 6 Evet. itibariyle, Türkiye saati 6 itibariyle bütün maçlar start verecek. Hocam Fenerbahçe camiasında, Fenerbahçe'de umutlar tükendi mi yoksa devam ediyor mu? Bu konuda fikrin, düşüncen nedir hocam? Şampiyonluk umudu. Yani Arkasından artık da başkanlık seçimiyle ilgili düşüncelerin neler hocam? Yani evet, e, işte Ali Koç başkanlığa adaylığını koyacak mı? Ali Koç başkan olursa Saadettin Saran başkan adayı olacak mı? Saadettin Saran olursa Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Ne diyorsunuz? Sen bu evet, arada yorumlarını yaparken hocam ben de izleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı sağ olsunlar. Onları da evet, yayınlara getireceğim. Yayınımıza, akışımıza getiriyorum hocam. Buyur hocam. evet. Öncelikle Fenerbahçe'nin yani şampiyonluk ümitleriyle ilgili birkaç kelime etmek istiyorum. Geçen yayınımızda söylemiştim. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümidini tamamen yitirmiş olduğu, sahaya yansıtmış olduğu futbolla da ortaya koymuş oldu yani. Yani hele bu geçen haftada işte berabere kalmasıyla 6 puanlık farkla e, Fenerbahçe tamamen havlu attı diyebiliriz yani sezona. Yani kalan 3 maç var. Birisi deplasmanda Galatasaray'la oynayacak. Diğer 2 maçta 6 puan. Avaraj konusu var yine. Yani bu sezon bu şekilde bitmiş olduğunu tescil edebiliriz yani. Galatasaray'ın şampiyon olduğunu, Fenerbahçe'nin ikinci olarak ligi tamamlayacağı kesinleşti gibi bir şey yani. Evet Ee, hocam. şampiyonluk ve puan durumu bu şekilde. Diğer taraftan başkanlık seçimleriyle ilgili Saadettin Saran zaten resmi olarak düzeltiyorum, başkanlık adaylığını açıkladı. Resmi olarak açıkladı. Resmi olarak başkanlığa aday olduğunu bildirdi. Kayıtlara geçti, başvurusunu yaptı. Bunun haricinde Ali Koç'un başkanlık konusu tam bir muammaya dönüşmüştü ama bugünkü yapılan açıklamayla
Ali Koç'un da tekrar aday olacağı kesinleşti gibi bir şey oldu. Yani aday olacak yani, kesin yani. E, Onun haricinde bir konu daha var. Aziz Yıldırım da kendisinin daha önceki başkanlık yıllarında çalışmış olduğu hem teknik ekibine hem de idari ekibine talimat verdiğini ve hazır olarak beklemede kalmalarını söylediği, her an başkanlığa aday olabileceğini diye bu şekilde bir bilgi aldık yani. Böyle bir durum söz konusu. Yani acaba burada şunu belirtmek istiyorum. Aziz Yıldırım Ali Koç'un başkanlık adayıyla ilgili mi, yani olup olmamasıyla ilgili mi kendisinin başkanlık adaylığını açıklayacak diye düşünüyorum yani. Öyle bir durum söz konusu olabilir yani. E, Yalnız bunun haricinde herhangi bir başkan adayı veya adayları yok yani, anlaşıldığı kadarıyla. Bu üçü arasında gündem bu şekilde oluştu yani. Büyük bir ihtimalle Ali Koç da adaylığını koyacak. Aziz Yıldırım'ın adaylığını koyup koymaması yani, ama ekibine hazır olun talimatını verdiğini biliyoruz yani. Ali Koç'un aday olup olmayacağıyla ilgili, yani Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı. Yani Ali Koç aday olursa muhtemelen Aziz Yıldırım aday olmayacak gibi geliyor. Aday olmazsa Saadettin Saran'ın karşısına Aziz Yıldırım aday olarak çıkabilir yani. Bu Hocam, şekilde yani başkanlık konusu. Evet. evet, Saadettin Saran'la Fenerbahçe kulübü arasındaki yani meseleyi biliyoruz. Kulübü icraya veren bir başkan adayı. Yani bu durumda da Aziz Yıldırım'ı da biliyorsunuz, Saadettin Saran'a karşı ben var olduğum sürece bu kulüpten içeri dahi giremeyeceksin talimatı var. Ama şimdi ortada bir de şöyle bir şey var. 6 yıldır yine başarısız bir başkan profili var şu anda Fenerbahçe'de. Hatta başarısızlıklarını saha içinde devam ettirdikleri gibi saha dışarısında da devam ettiriyorlar. Yani Fenerbahçe'de işler hiç iyiye gitmiyor. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. E, Pek de düzelecek bir şeye benzemiyor hocam. Yani şimdi bak, düşünüyorsun, bu sezon 250-260 milyon euroluk bir kadro kurdun sen. Şampiyonlar Ligi finali yapmış bir golcüyü getirdin. Üst düzey futbolcular getirdin. Ona rağmen bu sezon şu an itibariyle rakibinden 6 puan geridesin. Hakan Mutlu'ya da buradan selam olsun. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için, Evet. mesajlarıyla da destek verdiği için. Şahsen tahminim puan farkının haneli olacağı diyor. Nereden nereye, değil mi diyor. Aynen öyle. Belki bir bakmışsın, bu hafta skor 9 puana bile çıkmış olabilir fark. Böyle de bir durum söz Orada konusu. Hakan Mutlu kardeşim herhalde anladığım kadarıyla çift taneli olacağını belirtmek istemiş. Puan farkının orada çift taneli, Tabii. çiftini yazmayı unutmuş anladığım kadarıyla. E, Olma ihtimali de yüksek Hakan Bey. Olabilir kardeşim. Doğru Evet. söylüyorsunuz. Yani şöyle, bugün işte basına sızan şöyle de bir durum var hocam. İsmail Kartal yakın çevresine biraz sitemkar konuşmalarda bulunmuş hocam. İşte Evet. ligin bitimine 3 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 96 puanın ardından 90 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya'nın 10 yıldır devam eden şampiyonluk hasretinin bu sezonda zora girmesiyle beraber taraftarlardan İsmail Kartal'a yoğun eleştiriler de geliyor hocam. Evet. Yani bu durumdan tecrübeli çalıştırıcının oldukça rahatsız olduğu ve yakın çevresine de puan rekoru kırdım, gol rekoru kırdım, 19 maçlık galibiyet serisi yakaladım. Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Hep eleştirildim. Bu süreçte yönetimden bile gerekli desteği alamadım dediği öğrenildi hocam. Evet. Yani İsmail Kartal yakın çevresine yönetimle ilgili serzenişlerde bulunuyor hocam. Yani puan Evet. farkını puanını bu kadar bu üst seviyeye getirdim. Rekoru kırdık. Gol rekoru kırdım. Ben de iyi bir teknik direktörüm. İşte ben de biliyorsun basın açıklamalarında falan
kendiyle ilgili de yorumlar falan yapıyordu. Hocam sen bu konuya ne diyorsun? Yani İsmail Kartal'ın bu serzenişiyle ilgili senin düşüncelerin neler? Ya şimdi şöyle bir durum yani iki güreşçi derler yani böyle söylerler meydana çıkmış. Yani birisi galip gelecek, birisi yenilecek, mağlup olacak. Yani şimdi İsmail Kartal gördüğümüz kadarıyla elinden gelen bütün çabayı gösterdi. Bütün şeyi gösterdi. Ancak yani İsmail Kartal'ın da belirli bir kapasitesi şeyi anca bu kadar ama başarısız mı? Değil. İsmail Kartal başarısız değil yani ben şahsi fikrimi söylüyorum. Kendi söyledikleri konularda da haklı. Yani 19 maç galibiyet serisi, işte gol rekoru falan, işte puan rekoru falan bunlar doğru. Güzel bir başarı. Ancak rakibi de e, bir o kadar daha başarılı, daha fazla başarılı olunca Okan Buruk'ta yani İsmail Kartal'ın başarısı bir nevi bir tık geride kalmış oldu yani. Aslında başarısız sayılmaz. Ancak tabii ki demin de dediğim gibi güreşçinin birisi muhakkak yenilecek yani bir yani hareketinden dolayı veya bir hatasından dolayı muhakkak puan kaybedecek yani. Buna benzer İsmail Kartal'ın konusu. Diğer konu yönetimsel anlamda serzenişte bulunması da o konuda da haklı. Yani yönetim daha doğrusu başkan çok müdahil oldu. Yani Fenerbahçe'nin teknik yönetimine işte ne bileyim idari demeyeyim de teknik yönetimine saha içine çok müdahil oldular. Yani bu kadar müdahil olmamaları gerekirdi. Yani başkanın özellikle bu kadar müdahil olmaması gerekirdi. Yani saha içerisine bırakacaksın, saha içindekiler yönetsin, teknik hocalar veya işte ne bileyim futbolcular oynasın. Yani bu kadar müdahil olmak doğru değil. Tamam bazı konularda konuşulabilir. O da yine dediğim gibi futbol şube sorumlusu kanalıyla teknik heyette iletilebilir veya işte bir takım şeyler söylenebilir. Ancak Ali Koç olayı farklılaştırdı. O konuda da yani İsmail Kartal'ın yapmış olduğu serzenişte de bence yine İsmail Kartal haklı diye biliriz yani öyle söyleyeyim. E, Onun haricinde yani başka söyleyecek bir şey yok. İsmail Kartal o konuda bir Hocam, nevi doğru ama hı hı, buyur hocam. evet ama dedim ki dediğimiz gibi de fazla da öyle başarısız da sayılmaz. Olabilir yani puan kayıpları muhakkak yaşanacaktır yani. Bu Galatasaray'da da olabilirdi. Fenerbahçe'de de neticede yaşandı yani. Bunu fazla da tamam burada Fenerbahçe'nin yönetim ve taraftarlarının bu kadar çok baskı yapmasının nedeni tabii uzun yıllardır şampiyon olamama veya Galatasaray'ın çok gerisinde kalmalarından kaynaklı bir baskı bunlar. Yani ama adam da elinden geleni yaptı yani. Yapacak bir şey yok yani. Evet Hocam, hocam. Konyaspor maçında Ceko veya Batshuayi birisi gol atıp 1-0 öne geçseydi bugün bu haberler yapılmıyor olacaktı. Yani Fenerbahçe sezonun ilk yarısında göstermiş olduğu baskılı ve tempolu oyununu sezonun ikinci yarısında gösteremedi. O tempolu ve baskılı oyununu maçların skorlarına yansıtamadı. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın yapmış olduğu dönem dönem bazı maçlarda Konya maçı için hocam pek söylenecek bir şey yok. Çünkü niye? Fenerbahçe o kadar çok gol pozisyonuna girdi ki yani onlardan bir tanesi atılmış olsaydı belki şu an çok daha farklı şeyler konuşuluyordu. E, Her yerde yani Türk sporunda Fenerbahçe ile ilgili çok farklı şeyler konuşuluyordu ve o zaman da İsmail Kartal övülecekti. Yani bu işler böyle. Eğer galip gelemiyorsan illaki eleştiriliyorsun. Ama bu demek değil ki İsmail Kartal sezonun geneline baktığımızda çok güzel ve yerinde yöneterek
oyunları, maçları idare etti demek değil hocam. Öyle bir şey ki takımın içerisinde Dzeko, Tadic gibi oyuncular, üst düzey seviyedeki oyuncular İsmail Kartal'ın oyun sistemini beğenmiyorlardı. Daha önceki yayınlarımızda bunlardan çok sık bahsettik. Bunları dile getirdik. Yani kriz yönetimi, idare şekli, kağıt üzerindeki büyük oyuncuları idare ediş yöntemi ve değişiklikleri, oyun içerisindeki bazı oyunlarda değişiklikleri hiç yerinde ve isabetli değildi. Zaman zaman hatta bizler de şahit olduk ki Tadic'in işte vay hocam, hani ben mi hocam, işte neden hocam, böyle serzenişleri, işte şeyin, özür diliyorum, Fred'in son maçta Tadic'in oyundan alınışı, ama yine dediğim gibi bir tane gol pozisyonunu eğer gole çevrilmiş olsaydı bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Zaten Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon İsmail Hoca'nın da sözleşmesi bitti. Yani bu sezon bitiyor. Önümüzdeki sezon Ali Koç seçilsin, seçilmesin veya yeni bir başkan gelsin, gelmesin. Kim gelecekse gelsin hocam. Ee, Yabancı bir teknik direktörle Fenerbahçe yoluna devam edecek. Konuşulan isimler var hocam. Ee, Yani Ali Koç'un konuştuğu, Saadettin Saran'ın konuştuğu, devreye girdiği, işte Aziz Yıldırım'ın konuştuğu isimler var. Fakat tek bir ortak isim var. Jose Mourinho hocam. Üçü de Jose Mourinho ile aynı anda görüşüyorlar. Yani üçünün de Jose Mourinho ile görüşüyor olması, ortak teknik direktör olarak söylüyorum bunu, görüşülüyor olması, eğer anlaşma sağlanırsa büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemini önümüzdeki sezon yaşayabiliriz, görebiliriz. Ha, sonuç ne olur? Nasıl bir skor veya durum ortaya çıkar? Bunu hep beraber önümüzdeki sezon göreceğiz. Tabii ki herkesin kendine göre öngörüleri var. 3 aşağı 5 yukarı, işte Mourinho geldiğinde eğer imzayı atar, gelirse çok büyük transfer bütçesi isteyeceği, isteyebileceği, işte oyun sistemine biraz daha Mourinho'nun atak oyunundan ziyade biraz daha defansif, özellikle Roma'da gördüğümüz oyun sistemini biliyoruz. Orada başarılı olamadı. Eğer öyle bir oyun sistemiyle gelirse bence biraz sıkıntı yaşayacaktır yine. Fakat şöyle söyleyeyim, takımlarımızın oyun sistemlerine ihtiyacı var. Mustafa Sümer gündem dışı olacak. Mersin iyi dün Bucaspor'u eledi. 1461 Trabzon'un takibi oldu. Mersin 1. Lige yükselir mi Mutlu Bey? Hocam sana soru var. Buyur hocam. Evet, Mustafa kardeşimize çok teşekkür ediyorum bu arada. Şöyle dursun. Mersin, Sen cevapla evet, hocam. gündem dışı değil Mustafa kardeşim. Zaten bizim hayatımız Tabii futbol. tabii. Yani Aynen. her Bugün türlü bunlar soruları genel, her şeyi sorabilirsiniz konuşuyoruz. yani bu Aynen. konuda, evet, konuşabiliriz yani. Mersin İdman Yurdu dün Bucaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Bu arada bunu söyleyelim. Playoff eleme liginde bir üst lige çıkma yani maçında çeyrek finalden yarı finale yükseldi diyebiliriz yani. Şeyde de yarı finaldeki rakibi de 1461 Trabzon spor oldu. Tabii bundan sonraki rakibi de final olmuş olacak. Rakibi kim olur? Ondan sonraki gelecek diğer maçların sonucuna göre belirlenecek yani. Mersin İdman Yurdu 1. Lige yükselir mi? Mustafa kardeşim, yani bütün herkesin ümidi, herkesin beklentisi bu yönde. İnşallah yükselir. Eski günlere geri döner Mersin İdman Yurdumuz. Yani ümit ediyoruz. Bunu da başaracaklar. Metin Başkan da buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz. Mersin İdman Yurdu'nu hak ettiği yere getireceklerdir diye söylemek istiyorum. Evet. Teşekkürler Mustafa kardeşim yorumun için. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Evet. Hocam Ali Koç
talebi doğrultusunda Fenerbahçe Spor Kulübü seçimli olağan genel kurulu ile ilgili istişare yapmak üzere yarın Saadettin Saran'la bir araya gelip bir görüşme yapacaklar. Ne çıkar hocam bu görüşmeden? Ne diyorsun? Yani nedir? Senin öngörün ne olabilir? Yani Ya şimdi eğer Ali Koç başkanlığa aday olacaksa muhtemelen olacağını belirtti. Olacaksa Saadettin Saran'a şöyle bir teklif olabilir. Yani gel yönetimin içinde bulun ama başkanlıktan da adaylığını çek. Yani gibi böyle bir durum söz konusu olabilir yani. Yani güçlü bir Fenerbahçe ile bu arada çok iyi bir yağmur indirdi, sesini duyabiliyorsanız. yok Dışarıdan duyamıyorum şu gelen an. sesi. Evet. Ee, Ee, Yani böyle bir yani bu yani bu şekilde bir görüşmenin altyapısı olabilir diye düşünüyorum yani. Ali Koç Saadettin Saran'a böyle bir teklifte bulunabilir. Yani belki de diyebilir gel futbol şubesi sorumluluğuna gel geç diyebilir veya işte ne bileyim yönetimde bir yer verebilir. Bu durum söz konusu olabilir. Yani görüşmenin içeriği büyük bir ihtimalle seçimle alakalı olacağını düşünüyorum yani. Evet. hocam peki şöyle söyleyeyim yani çoklu bir başkanlar seçimi olması e, daha demokratik bir durum olmaz mı? Yani herkes kendi listesini yapsın, icraatlarını ortaya koysun. Niye bunu böyle söylüyorum biliyor musun hocam? Çünkü Evet. ortada başarısız yani yıllardır 10 yıldır başarısız yönetimler var. Şimdi Galatasaray'da da yönetim var. Seçim var. Fakat Galatasaray'daki fark ediyorsan karşısına sadece Süheyl Batum çıktı. Yani farklı farklı veya camia içerisinden farklı sesler çıkmıyor. Niye? Çünkü takım başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Başarılı olduğu için de çok fazla sesler çıkmıyor doğal olarak. Ama Fenerbahçe'de işte bir kişi adaylığını koyuyor. Ben aday olmuyorum. O aday oluyorsa ben aday olamam. İşte yok öbürü aday olursa ben aday olamam gibi böyle anlamsız ve anlam veremediğim sebepler ve nedenlerden dolayı tek başkanlı bir seçim havası gibi geliyor bana yani. Ya 3 aday varsa, 3 isim konuşuluyorsa işte Ali Koç, Saadettin Saran, işte Aziz Yıldırım ekibine de hazır olun emri talimatı vermiş. Evet hocam doğru. Bu 3 aday, bu 3 isim birden de seçime girse nasıl olur yani bu daha adil bir seçim olmaz mı hocam? Bütün kongre üyeleri veya kim daha iyi çalışıyorsa ya Ali Koç hepsini siler süpürür ayrı bir mesele ama yine de bu şekilde olması daha adil olmaz mı yani? Veya dördüncü bir isim daha çıksın hocam. Bir sonraki turlarda artık strateji belirlesinler ama birileri daha aday olsun yani. Evet. Yani Yani demokratik anlamda evet. evet hocam buyur. Yani demokratik anlamda düşündüğümüz vakit yani çoklu sizin de dediğiniz gibi çoklu bir adayla seçime girmek daha hoş olur. Yani daha bir yani herkes e, yani istediğine verebilir yani demokrasinin gereği yani. Ama burada acaba bir yani tek aday çıkarak Fenerbahçe'nin güçlü olduğunu, işte bütünlük içerisinde olduğunu lanse etmeye mi çalışılıyor bilmiyorum. Yani öyle bir Hocam şey de olabilir. bütünlük ve güçlü saha içerisinde aldığın skorlarla bağlantılıdır hocam. Saha içerisinde Evet, skorları alıp sezon sonunda mutlu sona ulaşamıyorsan bütünlüğün hiçbir anlamı yok. Kaldı ki sen bütünlük adına kendi kararlarını, kendi düşüncelerini camialara dayatamazsın hocam. Hocam bak Ali Koç bugün Fenerbahçe Şampiyon isimli bir WhatsApp grubu kurdu hocam. Bu grupta bazı dernek üyeleri ve kongre üyeleri Ali Koç'un yeniden aday olması için imza topluyor hocam. Bak evet, yani olaya bak. İmza vermek isteyen kongre üyelerini hazır beyanname metni ile birlikte notere de yönlendiriyor hocam. Yani bu demek oluyor ki Ali Koç yeniden başkan adayı olacak.
Ama ben hala anlam veremiyorum. Bence son şansı, yani demek ki büyük bir ihtimalle hocam, benim şahsi fikrimi söylüyorum yine. Yani yeni gelecek hocaya çok büyük bir güven duygusu var. Böyle bir isimde, böyle bir hocada kim olabilir? Yine az önce söylediğimiz gibi 3 başkanın da ortak görüştüğü Jose Mourinho ismi olabilir hocam. E, Yani bilemiyorum. Fenerbahçe'de işler çok karışık gidiyor hocam. Şimdi Barış Hocam, yani Ali Koç'un adaylığıyla ilgili, yeniden adaylığıyla ilgili muhakkak bir yani bir takım şeylere ulaşmıştır. Yani olurunu almıştır. Ondan dolayı adaylığını koyduğunu düşünüyorum. Bu teknik hoca olabilir, futbolcular olabilir, diğer yönetimdeki kişiler olabilir, farklı yerlerden kişiler olabilir. Yani büyük bir destek alacağını düşünerekten veya onayını alaraktan tekrardan aday olduğunu düşünüyorum Ali Koç'un. Olacağını düşünüyorum daha doğrusu. Resmi müracaatını daha henüz yapmadı. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Mesela örnek veriyorum. Mourinho'dan geleceğiyle ilgili, Fenerbahçe'ye geleceğiyle ilgili kesin bir söz almışlığı vardır yani. Sen gelirsen ben aday olacağım, yoksa aday olmayacağım demiştir belki de Ali Koç Mourinho'ya. Mourinho da tamam kardeşim sen başkan ol, adaylığını koy veya başkan ol, ben geleceğim demiştir. Böyle bir söz almıştır. Yani önümüzdeki sezon için büyük bir başarı yakalayacağını düşünerekten adaylığını bu sözlerden dolayı önümüzdeki sezon büyük bir başarı yakalayacağını düşünerekten adaylığını açıklayabilir yani. Öyle söylüyorum ben yani. Öyle düşünüyorum yani işin açıkçası. Yani bunlardan birisi de mesela Aziz Yıldırım da olabilir. Yani Aziz Yıldırım sen adaysan ben aday değilim demiş olabilir. Ama aday değilsen ben aday olurum gibi de bir konuşma da geçmiş olabilir. Veya aday olursan, başkan olursan desteğimiz beraber yanınızda diye söylemiş de olabilirler yani. Evet hocam. Anladım hocam. Yani Fenerbahçe'yi zor günler bekliyor. Fenerbahçe zor vadireli bir seçim bekliyor. Seçim süreci bekliyor. Yani ben konuşacak çok şey var aslında ama tabii biraz da böyle sahanın içinde kalarak olayları bugün haber şeklinde, yorum şeklinde dile getirmek istiyorum hocam. Hocam geçenlerde yaptığımız bir yayınımızda Almanya Ligi'nde oynayan gurbetçi bir Türk oyuncumuzdan diyeyim bahsettin. Şimdi ben genel söylüyorum, detaylara girmeden sonra sana bırakacağım. Sen konuyu değerlendir lütfen. E, Sen şey söyledin, yani bu oyuncunun Galatasaray'a başta olmak üzere Türkiye'ye transfer olabileceğini söylemiştin. Doğru mu hocam? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, doğrudur. Evet. Anadolu kulüplerinden birilerine muhtemelen transfer olabilir Muhtemelen diye söylemiştik. Evet. Hatta siz evet. de Konyalı olduğu için Konya Spor'a yakışır mı gibi Evet. bir kelime yani. Evet. Evet. Hocam bugün alınan bir bilgiye göre sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık zaten. Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği haberleri geldi hocam. Buyur hocam, sözü sana bırakıyorum. Konuyu derleyip Evet. toparlarsak ne diyeceksin hocam? Buyur. Çünkü bu haber senin başarın. Bu haberi Estağfurullah. Evet. Türkiye'de ilk gündeme getiren Spor Türk dijital ailesi olarak Mutlu hocam sen oldun. Olayı Evet. da anlatmak sana düşer. Buyur hocam. Şimdi yurt dışında oynayan gurbetçi futbolcularımızın çoğunluğunu elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Ee, Yani başarılı olmaları, onların başarılı olmaları tabii ki bizleri de gururlandırıyor yani. Bu vesileyle işte Almanya Bundesliga'da oynayan, Stuttgart takımında oynayan Atakan Karazor isimli kardeşimizin işte çok güzel bir istikrar yakaladığını, Stuttgart'ta 30 maç
üst üste ilk 11'de sahaya çıktığını, işte asistler yaptığını, daha önceki Yükselme Ligi'nde de bir takım başarıları bulunduğunu belirttik geçmiş yayınımızda. E, Bu futbolcumuzun yani ilerleyen süreçte takip edilirse Türkiye'de muhakkak Süper Lig'de yani özellikle şampiyonluğa oynayan takımlara transfer olabileceğini, yani takibi yapılırsa böyle bir kapasitesi bulunduğunu belirttik. E, Aksi takdirde Anadolu kulüplerinin de, yani şampiyonluğa oynayan takımlar eğer almazsa Anadolu kulüplerinin de bu futbolcu kardeşimizle de ilgilendiklerini, muhakkak transfer edeceklerini dile getirdik. Ya edilmesi de gerektiğini söyledik. Yani başarılı bir futbolcumuz. Yani inanıyoruz. İstikrarlı bir Evet, futbolcu. Çok istikrarlı. Evet, evet. Tüm maçlarda inanıyoruz. oynamış hemen hemen Evet, neredeyse. Türkiye'ye geldiğinde de bu başarıyı devam ettirecektir. Abi burada şöyle bir durum söz konusu. Yaşından mütevellit belki biraz sıkıntı duyulabilir. Takımlar böyle bir şeye dikkate alabilirler. Ancak işte o günkü yayınımızda da dile getirdik. Yani Galatasaray'da dayı 27 lakabıyla yaş fena Kerem değil hocam. Demirbay, İyi, iyi. evet, 27 yaşta fazla da ileri sayılmaz, yani sizin de söylediğiniz gibi. Yani bu nedenle bu kardeşimizin Türkiye'de halen futbol oynayabileceği ve başarıyı yakalayabileceğini, Kerem Demirbay gibi başarıyı yakalayabileceğini bildirdik. Yani inanıyoruz, burada da bu başarısını devam ettirecektir. Bugün de aldığımız bilgilere göre Barış Hocam, bu da tabii size yazar. Yani ilk duyumu da siz aldınız. Galatasaray'ın ilgilendiğini, bu kardeşimizle Atakan Karazor, Stuttgart'tan Atakan Karazor'la Galatasaray'ın ilgilendiğini, takibine aldığını, transfer sürecinde görüşeceklerini siz de bildirdiniz. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Spor Türk Dijital yayın ekibi olarak gerçekten bizim Türkiye'deki medya veya medyadan ziyade sosyal medya diyeyim, sosyal medyadan yapmış olduğumuz yayında bunu dile getiren ilk kanal kanalız diyebilirim yani. Ve ne kadar isabetli bir İlk kanalız hocam. tespit Diyebiliriz ki yaptığımız, ilk evet, kanalız hocam. evet, ilk kanalız. Yani ne kadar isabetli yapmış olduğumuz takiplerin neticesinde ne kadar isabetli bir takip yaptığımızı ve bunu dile getirdiğimizi söyleyebiliriz yani. Hocam E, sen bir de bu futbolcunun çok yakın bir akrabasıyla samimi evet, arkadaşsın bu arada. evet, Hani böyle de bir durum söz evet. konusu. Amcası yakın Tabii arkadaşım. Yani evet, evet, görüşüyoruz kendisiyle de. Ancak evet. yani biz futbolcu olarak yani onun takibindeyiz. Yani başarısının takibindeyiz. Yani özellikle futbolunu takip ediyoruz yani. Gerçekten de kayda değer bir istikrarı söz konusu yani bu kardeşimizin. İnşallah Evet. Galatasaray için ve Atakan Karazor kardeşimiz için hayırlısı olur. Ben isterim canı gönülden Galatasaray'a transfer olmasını. Ümit ediyorum böyle bir şey gerçekleşirse de başaracaktır. Atakan Karazor kardeşimize buradan şimdiden başarılar diliyorum Galatasaray'da. Önümüzdeki sezon inşallah kendisini Galatasaray'da görürüz yani. İnşallah. Evet, Atakan Karazor 13 Ekim 1996 Almanya'nın Essen kentinde dünyaya geldi. Futbola Essen altyapısında başladı. Daha sonra Bochum altyapısına transfer olan Atakan U17 ve U19'da forma giydi. evet, 2015 yazında Borussia Dortmund 2'ye transfer oldu ve burada 2 yıl kariyerini sürdürdü. 2017'de Kiel'e imza atan Atakan 2019'da ise Stuttgart'a 800 bin euroya transfer oldu. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri de 10 milyon euro. evet, Ee, Yani şöyle söyleyeyim. Muhtemelen ki Galatasaray kulübü scoutları oyuncuyu daha önceden izliyorlardı. Ve kendilerine oyuncuyla ilgili bilgiler geldi. Galatasaray'ın da orta sahaya bir 6 numara hocam Atakan.
6 numarada oynuyor. Yani bir Torreira'nın alternatifi, sorun çıkarmayacak. Yedek kalsa bile sorun çıkarmayabilecek bir alternatifi durumuna olabilir. Ha, formayı adaletli bir şekilde Okan Buruk her zaman bütün futbolculara dağıtıyor zaten. Formayı Evet. bulduğu anda, formayı yakaladığı, o formayı sırtına giyip sahaya çıktığı anda da umarız başarılı bir şekilde taşır ve ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi olur. Kendisine de umarız transferi tam artık netleşir, gerçekleşir, resmileşirse de Galatasaray'da başarılar diliyoruz. Türk futbolu adına da iyi bir yetenek olacağını düşünüyorum. Onun dışında transferle ilgili Galatasaray'dan devam edecek olursak hocam, sende olan ne bilgiler var? Barış Hocam, notlarım arasında yani bilgisayarımda arıza olduğu için şey yapamadım. Yani Tamam. Ben şöyle söyleyeyim şu hocam. an Anlat. evet, Ben devam edeyim. Şöyle söyleyeyim. Hocam Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın en büyük menajerlik şirketlerinden bir tanesi DV Sports menajerliğe kaydını yaptırdı hocam. Yani bu da demek oluyor ki bu menajerlik şirketi Avrupa'daki birçok ünlü futbolcuların menajerliğini yapıyor. Kerem Aktürkoğlu büyük bir ihtimalle, çok büyük bir ihtimalle diyeyim daha doğrusu, çoku da ekleyeyim. Önümüzdeki sezon evet, Galatasaray'da oynamayacak hocam. Transferi düşünülüyor. Yani İtalya ağırlıklı görüşülüyor. Fakat netleşen bir şey yok tabii ki. Yani oyuncunun da mutlaka kafasında bazı şeyler vardır, takımlar vardır ama yine son ana kadar takımını da çıkarlarını düşünerekten, yani her isteyen takıma bedavaya gidecek hali yok neticede. Dolayısıyla takımının da bu transferden güzel bir gelir elde edeceğini de varsayaraktan iyi bir transfer gerçekleştirmek isteyecektir. Bu arada yeni sezona da güçlü bir kadroyla girmek isteyen Sarı Kırmızılılar kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyor hocam. Önümüzdeki sezonda Avrupa'da boy gösterecek Galatasaray yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyen Arjantinli orta saha Galarza'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak hocam. Yani başladı demiyorum. evet. Başlayacak. Listede var diyorum. Ha, ne olur? Görüşülür. Görüşme şartları nasıl gelişir? Bunları zaman gösterecek. 22 yaşındaki genç orta sahayı yakın takibe aldı Sarı Kırmızılı ekip. Sezon bittikten sonra da futbolcu ve kulübeyle temasları sıkılaştıracak. Büyük bir ihtimalle önce şey sorulacak. Yani fiyat sorulacak işte gibi bu tarz şeyler. Yani maddi olaylar sorulacak kulübüne, Genk kulübüne. 2002 doğumlu hocam. Orta saha oyuncusu. Genk formasıyla bu sezon 43 resmi maç yaptı hocam. 43 resmi maç yaptı. 1.80 boyunda tangocu diyeyim artık. Yani Arjantinlileri biliyorsun hocam, tangocu. Bir gol, bir asistlik performans sergiledi. Hocam Evet. mevkisi de ön libero. Yanı sıra merkez orta sahada da görev alabiliyor. Sözleşmesi yine Haziran 2026'da bitiyor. Mevcut piyasa değeri de, şu anki mevcut piyasa değeri 5 milyon euro civarında hocam. Ee, Galarza 2022 senesinde Argentinos'tan Genk'e transfer olmuştu hocam. Yani Galatasaray birçok isimle ilgileniyor. Listelerine aldılar. Tabii birçok detay var. Dolayısıyla önümüzdeki sezon büyük transfer görüşmeleri Galatasaray için başlayacak. Çünkü Galatasaray'ın vakit ve zaman kaybetmemesi gerekiyor. Önümüzdeki sezon tüm kulvarlarda devam edecek. Özür dilerim. Tüm kulvarlarda devam edeceği için sezon öncesi kampına
oyuncuları, transferleri yetiştirmek istiyor. Ve oyuncularla beraber sezon öncesi kampını geçirip sezona bu şekilde hazırlanmak istiyor. Daha profesyonelce ve daha hazır bir şekilde sezona girmek istiyor. Onun dışında hocam senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şimdi ben şöyle yani bu transfer olayına şöyle değinmek istiyorum Barış Hocam. Yani şimdi Galatasaray seneye e, başta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması artı 25. şampiyonluğuna ulaşmak için 5 yıldız takmak için iyi bir mücadele etmesi gerektiği için yani tamam belki Genk'teki futbolcu kardeşimiz de iyi bir futbolcu olabilir. Şey yapmak istemiyorum ama e, şunu söylemek istiyorum. Yani bu seneki ellerindeki kadronun kalitesinden çok daha üst bir seviyede transferler gerçekleştirmesi gerekir Galatasaray'ın. Yani eğer ki başarıyı yakalamak istiyorum diyorsa yeniden ben Avrupa'da kendimi hissettirmek istiyorum. Yani yeniden Avrupa'da kendi gücümü göstermek istiyorum diyorsa çok iyi, çok çok daha iyi transferler yapılması gerekir. Veya Süper Lig'de ben 25. şampiyonluğa ulaşıp 5 yıldızı göğsümü gere gere takacağım demek istiyorsa yani yani Cardozo gibi belki Cardozo şey yapmak istemiyorum ama bir Mane gibi Paris Saint-Germain'le Mbappe mesela sözleşmesini feshediyorlarmış. Yani böyle ses getirecek Sanchez gibi ses getirecek futbolcuları transfer etmesi gerekir diye belirtmek istiyorum Galatasaray'ın Hocam yani. Mbappe Real Ki Madrid başarıyı yani da onun kapısı orada hocam. yani ben hayır orada örnek olarak gösterdim yani Anladım. He, Galatasaray'dan isim ziyade daha yani üst böyle düzey ses isimler. getirecek futbolcuların transferi gerçekleşmesi lazım. Yani başarılı futbolcular getirmesi lazım ki yani başarı yakalansın yani. Şu anki kadroda güzel bir kadrosu var Galatasaray'ın. Yani özellikle orta sahasına ben çok bayılıyorum yani çok beğeniyorum yani. Bunu belirtmek istiyorum. Yani yani 2-3 tane az olur ama 3-5 tane transferle yedeklerinin de çok güçlü olması lazım. Hem Süper Lig'i hem Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilmesi için 3-5 tane transferle bu işi başaracağını düşünüyorum yani. Yani kayda Anladım değer hocam. transferlerin yapılması lazım. Yani böyle sıradan transfer değil yani benim anlatmaya çalışmak istediğim. Yani böyle isim yapmış yani Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı vakit bu futbolcu Galatasaray'a mı gitmiş? Galatasaray'dan mı denmeli yani. Yani veya Hocam bir mesela Ziyech, Zaha bu isimler senin kafanda oluşan bu profile uygun değil mi hocam? ya şimdi Barış Hocam Torreira, sezon Arsenal mesela öncesi anladın mı? yok Torreira'ya zaten bir şey diyemeyiz. Yani şimdi sezon öncesi doğru. Yani aslında güzel isabetli transferlerdi. Mertens, Yani Icardi yani sayıyorum hocam işte yani zaten evet. Barış Hocam zaten başarı buradan geldi yani. Başarı buradan geldi. Yani ne diyoruz diye için mesela çilingir diyoruz. Çilingir tabirini kullanıyoruz. Yani Galatasaray'ı en zor durumlardan kurtardı yani. Kilidi açan futbolcu oldu. Mertens 30, adam 37 yaşına rağmen yani var gücüyle koşuyor ya 80 metre dripling attı yani bunu gördük hepimiz yani. E, Hocam driplingin yani yanı sıra boş koşu değil bu. Yani tabii rakibine ki tabii pres ki yapıp top evet kazanan bir tempo, bir koşu. Yani bu boş koşu değil yani. Topla beraber yan yana yani rakibiyle koşan değil. evet. Aynı zamanda kesen de yani kesiyor da yani. Evet. Yani işte başarı bunlardan geldi. Yani Galatasaray'daki başarı futbolcuların isabetli transferlerinden geldi. Ancak burada Zaha ve Ziyech deyince yani e, aslında bu futbolcular da kötü futbolcu sayılmaz. Kötü futbolcu değiller. Ama daha önce de söylediğimiz gibi bazen maya tutmayabiliyor futbolcuların hocam. Yani belki de başka takıma gitse Zaha çok rahat oynar yani. Ben inanıyorum yani oynayabilir yani. Ama bazen
takımlarda yani herhangi bir takım ismi yani söylüyorum maya tutmayabiliyor yani oynayamayabiliyor. Bir takım sebeplerden dolayı yani e, ülkenin konumundan veya işte havasından veya işte çocuklarının gelmemesinden veya gelse bile uyum sağlayamamasından yani buna benzer nedenlerle yani futbolcular bazen istedikleri şeyi yakalayamıyor takımlarda ama yakalandığında da başarıların devamını mesela Mbappe de başarılı sayılmaz bence Paris Saint-Germain'de o kadar da başarılı değil yani. Ama isim yapmış futbolcu tamam güzel şeyi var yani Potansiyel hocam. potansiyeli var Daha potansiyeli daha var iyi ama oyuncuların arasında oynayabilir, evet. evet evet ya onu demek istiyorum yani Galatasaray'a böyle isim yapmış gerçekten mesela bir Hacı geldi adamı yıllarca ayla bayla izledik yani. Öyle böyle değil yani. Ha yaşlı dendi bilmem ne dendi ama hakkını verdi yani. Ya buna benzer futbolcular transfer edilebilir. Yani ben Galatasaray'ın sıradan futbolcu transfer etmesini istemiyorum. Sevmiyorum yani bu şekilde transferler istemiyorum. Yalnız şu da var. Şöyle bir hataya da düşülmemesini söylüyorum. Yani isim yapmış futbolcu yapıp transferini yapıp da yani sahada gezilen futbolcu da istemiyorum yani. Yani yeri geldiğinde asker olacak yani. O futbolcu sorumluluğu alacak, koşacak, saldıracak yani. Böyle futbolcu olması gerekir yani. Yani Şimdi böyle transferler yaparsa Galatasaray başarıyı yakalar tekrardan diye düşünüyorum. hocam, Evet. şimdi genelde bazen şöyle oluyor. Mesela büyük isimler geliyor ama gelen isimleri bu sefer gelen isimlerin altında teknik direktörler eziliyor. Mesela teknik direktör diyorsun, ne bir lig şampiyonluğu var, ne bir Avrupa'da kupası var, ne daha önce büyük bir kulüp çalıştırmış ya da gittiği kulüplerde büyük isimlerle beraber çalışmış. Şimdi futbolcu psikolojisi de biraz şöyle işler hocam. Yani bana taktik verecek, bana antrenman yaptıracak kişinin başarılı biri olması ve bunu ispat etmiş birisi olması gerekiyor ki ben sahaya çıktığımda bu özgüvenle oyunumu oynayayım ve bu şekilde başarıyı kendimi geliştirip takıma adapte olup bu şekilde başarıyı yakalayayım psikolojisi oluşuyor. Şimdi bir de mesela İsmail Kartal örneğine geri hani Fenerbahçe'ye geri dönecek olursak şimdi ligin belli bir kısmına kadar daha önce yayınlarda söyledik. Edin Dzeko, Tadic falan bunlardan fikir alışverişi yapıyordu İsmail Kartal. Yani fikir alıyordu işte nasıl bir sistem, nasıl antrenman, şöyle böyle falan filan yani. Şimdi sen eğer oyunculardan bu şekilde bir reaksiyon beklersen ileriki dönemlerde, ileriki süreçlerde oyuncunun performansı düştüğünde ve oyuncuyu sen yedeğe çekmek zorunda kaldığında olur ya şimdi maç gideceksindir belki anladın mı? Dolayısıyla Evet. oyuncuyu yedeğe çekmek zorunda kaldığında veya antrenmanda herhangi bir hareketi daha iyi ve daha doğru yapması gerektiğini söylediğinde bu oyuncuyla ters düşebilirsin yani. İşte Evet. Okan Buruk profili tüm bunlara uyan bir profil. Hoca da İtalyanca dahil, İngilizce dahil diller de var. Yani bir yabancı oyuncu geldiğinde oyuncuyla direkt kontak da kurabiliyor. Şimdi İsmail Kartal sağ kenarında 10 tane yardımcı hocayla işte tercümanla onunla bununla oyuncularla kontak kurmaya çalışıyor. O devirler bitti hocam artık. Anlatabiliyor muyum? Yani Okan Buruk bu profile çok uyan bir teknik adam haline geldi. Çok özür dilerim biraz öksürük tuttu. Hocam Zaha. Şimdi Galatasaray'a gelecekler gibi gideceklerin de isimleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. 31 yaşındaki futbolcu sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmak için harekete geçti hocam. Tecrübeli oyuncu ile İngiltere'den iki tane kulüp ilgileniyor. Birisi West Ham, diğeri de Aston Villa. Zaha'nın menajerlerinin de şu anda adada bulunduğu ve transferle ilgili görüşmelere başladığı bilgileri gelmeye başladı. Yani ilk 11'de düzenli Yani olarak oynamak zaten istediğini
belirtiyor, dile getiriyor ve Zaha'nın da zaten İngiltere'de belli bir şeyi var. Evet. Oluru var, öyle diyeyim. Yani oyun sistemi açısından Ben de da onu bana göre. evet ben de Evet. evet ben onu Sen ne diyorsun söyleyecektim. Yani hocam bu olaya? Buyur hocam. Zaha geçmiş yıllarda yıllarca yani herhalde 8-10 sezon Crystal Palace'da oynadı. Yani ben inanıyorum İngiltere'de Zaha'nın mayası tutar diye düşünüyorum. West Ham ve Aston Villa'da güzel köklü kulüpler. Yani Zaha yani oraya da giderse başarır diye düşünüyorum yani. İyi bir şey e, kariyer elde eder tekrardan yani diye düşünüyorum yani. Evet hocam. Yolu bahtı açık olsun hocam. Az da olsa Evet. Galatasaray'a göstermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yani bazı maçlarda attığı kritik goller de var şimdi. Bunları da yok Tabii tabii. sayamayız. Galatasaray camiası bunları da yok saymaması lazım. Ama istikrarlı bir oyuncu haline gelemedi bir türlü. Yani e, Barış Alper'i mesela Zaha'nın yerine koyuyor. Barış Alper'in göstermiş olduğu performansı, atikliği Zaha gösteremedi diye düşünüyorum ben açıkçası. Evet. O alanda, sol alanda, sol açıkta. Ki kendi yeri ve bölgesi olmasına rağmen demek ki sen de söylediğin gibi hocam bazen maya tutmayınca olmayınca Evet. olmuyor. Hocam bu arada güle güle Sanchez'de diyebiliriz hocam. Sanchez de Galatasaray'da kısa süre içerisinde kendini ispatlayarak teknik direktör Okan Buruk'un en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. O da İngiltere'ye geri dönüyor hocam. Sezon başında Tottenham'dan 9,5 milyon euro gibi bonservis bedeliyle transfer edildi. 27 yaşındaki stoper gösterdiği performansla da İngiliz kulüplerinin hedefi haline geldi hocam. Yani adada oldukça yakından tanınan bir isim de olması sebebiyle hocam Premier Lig'de ekibi West Ham United ilk harekete geçen takım oldu. Evet. West Ham Galatasaray'a büyük bir teklif yapmaya da hazırlanıyor hocam. Bir de İtalya'dan talibi var hocam. İtalya Serie A ekiplerinden futbolcuyla temasa geçen Napoli kulübü büyük bir ihtimalle Galatasaray'la da yine görüşecek. Artık top tamamen gelecek bonservis ve Sanchez'in istediği kulüpler arasında gidip gelecek. Piyasa değeri hocam aşağı yukarı şöyle yani yenilenen piyasa değeri ile 17 milyon euro 17 milyon euro civarında bir piyasa değeri var. Yenilenen bir piyasa değeri var. Ne diyorsun Sanchez'le ilgili hocam sen? Düşüncen nedir? Şimdi eskiden Galatasaray genelde şeyi genleri öyle diyeyim yani Galatasaray'ın genleri Alman futbolcular üzerineydi yani Almanya'dan Evet. gelen futbolcular üzerineydi. Ama bu son yıllarda dikkat ederseniz hep böyle İngiliz futboluna yönelildi veya ya onlarla şu an genler iyi tutuyor yani işin açıkçası. Yani gelen Evet. futbolcular da başarıyor. Galatasaray'da da uyum sağlıyor yani öyle söyleyeyim. Tekrar transferlerinde de gayet rahat bir şekilde tekrar gidebiliyorlar, dönebiliyorlar falan. Buna benzer şeyler yaşanıyor. Sanchez'e gelince e, Sanchez Galatasaray'da yani kendi Tottenham'daki kariyerinin üzerine Galatasaray'da bir kariyer daha yapmış oldu. Bir level daha atladı yani. Yani Galatasaray muhtemelen şampiyon olacak. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için yani güzel de futbol ortaya koydu. Nelson'un yerine girdiği dönemlerde çok kritik hamlelerle Galatasaray'ı bazı maçlarda ipten aldı diyebiliriz yani. E, inanıyorum yani oradaki 9,5 milyon euro ilk etapta Galatasaray taraftarına veya Türk futbolundaki insanlara biraz yüksek rakam gelmiş olabilir. Ama başarı yakalayınca işte 17 milyon euro teklifiyle gelebiliyorlar. Yani bu 17 milyon
Yani belki de daha üstlerde 20 milyon veya daha üstünde de olabilirdi. E, Ama bence 17 milyonu da görmüşse gidebilir diye söylüyorum yani. Yolum bahtı açık olsun. Bence gidebilir yani. Güzel, Galatasaray'da güzel bir kazanç elde etmiş olur yani bu vesileyle yani. Hem Hocam Galatasaray'da hem Sané. Evet. evet. İç dış transfer gelecek gidecekler falan yavaş yavaş böyle Galatasaray'da şekillenmeye başladı. İşte iç transferde de işte Mertens dedik az önce. Hocam Mertens'ten de sarı kırmızılı yönetim görüşmelere başladı. E, Yönetim Mertens'ten aşağı yukarı 2,5 milyon euro kazanıyor Mertens Galatasaray'dan. 37 yaşındaki oyuncudan böyle bir indirim falan bekliyor. Biraz bir hani bir özveri bekliyor açıkçası. Garanti para artı performansa dayalı bir ücret vermek istiyor yönetim. Mertens açıkçası anlaşmaya yakın gibi görünüyor hocam. Ee, Yani büyük bir ihtimalle bu hafta yani önümüzdeki haftayı kastederek yani maçtan sonraki önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle Mertens'le de anlaşılacak. Alacağı para bir yıllık sözleşmede Mertens'e 2,5 milyon euro gibi civarı bir rakama falan tekerrür edilmeye çalışıyor ama tabii performansa dayalı da bir durum söz konusu olacak. Tabii iç transferlerde de e, bu oyuncularla görüşülmeye başlandı. Mertens'i biraz hocam bahsettin ama transferiyle ilgili ne düşünüyorsun hocam? Yani 37 yaşında işte devam etmeli mi, etmemeli mi? Veya yönetimin şu an Mertens'le E, ilgili yapmış olduğu Barış Hocam, strateji yani doğru mu? Performansa dayalı gibi hocam senin evet. değerlendirmen ne olur? Şimdi Barış Hocam şöyle bir şey var. Yani Mertens gittiğinde Mertens ayarında bir futbolcuyu Galatasaray genç bir futbolcuyu diyeyim daha doğrusu kaça transfer edebilir? Yani Minimum 15 Mertens'e hocam. Minimum 15 hocam. minimum 15. Yani şimdi Minimum 15. bir tabir vardır. Yani Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye. Yani bence bir yıl daha Mertens kalabilir. Yani oynayabilir. Yani direkt 11'de olmasa bile güzel bir yedek olur. E, Yani bir yıl daha Türkiye'de kalabilir diye düşünüyorum yani. Hocam şimdi Yani şöyle bir şey var. verilecek para da transferde hem performansına dayalı bir anlaşma yapılacak hem de yani öyle abartılı bir rakam olmayacağını düşünüyorum. Mertens de bu yaştan sonra bunu kabul edecektir. Gittiği Heh, yerde de kendisine onu millet şey açacak söyleyecektim hali ben de. yok yani. Evet Aynen yani öyle. muhakkak Yani şöyle yani yedek kalsa bile bunu sorun haline getirecek bir oyuncu evet tipi profili değil yani. Çünkü Galatasaray'ı değil, da çok evet değil. seviyor. Artı yaptığı Evet. anlaşma da zaten performansa dayalı. Performansın düşükse yani onu kabul etmişsin, o kontratı imzalamışsın. Sorun yapacağını düşünmüyorum yani. Evet hocam. Ben de öyle söylüyorum yani. Ya Mertens tarzı futbolcular ilerleyen yıllarda belki de Türkiye'de bile kalabilir yani. İkamet edebilir yani. Zaten Öyle hocam yönetimin diyorum yani. yönetimin Evet. planı hedefi bu. Evet. Mertens'i bir yıl daha oynatıp daha sonra Evet. Galatasaray Teknik ekipte. Evet. teknik ekibinde devam ettirmek istiyorlar. Böyle de bir Evet. planlamaları var. Ellerinden kaçırmak istemiyorlar aslında Mertens'i. Biraz da bu Evet. anlamda ileriye dönük yıllarda kullanmak isteyecek Galatasaray yönetimi. Camiası diyeyim yani bütün Galatasaray camiası hep bence Mertens gibi bir oyuncuyu bu tarz pozisyonlarda Bence görmek ister yani. bence isabetli de olur diye söylüyorum Evet. yani. Evet. Hocam tabii yanı sıra yabancılardan konuşurken yerli rotasyonlarıyla ilgili de yani yerli oyuncularla ilgili de Galatasaray'ın hamleleri ve görüşmeleri listeleri şekillenmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de iki isim var hocam. E, Yerli isimler içerisinde. Orta sahaya Berat hocam. E, Orta saha rotasyonu için özellikle yerli oyuncular üzerinde mesela bunlar da çok önemli. Önümüzdeki sezon Bu yerli arada Barış Hocam oyuncular buyur hocam. önümüzdeki sezon yabancı kuralında bir takım değişiklikler olacak. Yani
Galatasaray'da Evet. transferlerini bu yönde yapacaktır yani. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Evet. Hocam bunlardan bir tanesi de Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Berat Özdemir hocam. Berat'la Evet. ilgileniyor Galatasaray. Futbola Gençler Birliği'nde başladı. 5 Ocak 2021 yılında Trabzonspor'a transfer olan Berat bir sezon boyunca Bordo Mavili formayı terletti hocam. Başarılı bir oyuncu. El İttifak'a transfer oldu hocam biliyorsun. Yani Suudi Arabistan takımlarından El İttifak'a Evet. oyunun her iki bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki futbolcunun da Aslan'a Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı da biliniyor hocam. Ben hocam Berat'ı çok beğeniyorum. Berat yerli Evet. rotasyonunda gerçekten çok iyi bir futbolcu ve iyi bir iş çıkarabilecek nitelikte bir oyuncu. Umarım Galatasaray yönetimi bu tarz bir oyuncuyu kadrosuna katıp yerli rotasyonunda da kullanabilir diye düşünüyorum. Evet. Hocam bu arada biliyorsun Oğuz Aydın ismi de ilk böyle cılız bir şekilde konuşulmaya başlandığında biz yine kendi yayınımızda Oğuz Aydın'ı sesli ve gür bir şekilde dile getirmiştik. Evet. Alanya Spor forması giyen Oğuz Aydın için Galatasaray Kulübü temaslara başladı. Hocam Oğuz Aydın Hollanda'da doğdu ve AZ Alkmaar altyapısında yetişti. Hocam Buca Spor'a 1900 e, e, hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Bir şey diyecektim de oraya Buca Spor'la ilgili orayı şu an unuttum. Kusura bakmayın. Şöyle devam edeyim. Karacabey Belediye'de kiralık olarak forma giydi. 1 Temmuz 2021 tarihinde 250 bin euroya Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'da hücum hattında bu sezon özellikle çok güzel oyunlar çıkardı. Yani Galatasaray'ın hani kanat oyununa da uygun, sağ kanat özellikle oyununa da uygun nitelikte bir oyuncu profili çizdi bu sene özellikle. Hocam 33 maç yaptı. 12 gol 7 asistlik bir katkı gösterdi. Yaşı da 23 yaşında. Ee, yani teknik direktör Okan Buruk da özellikle bu oyuncuyu istiyor. Sen ne diyorsun hocam? Berat için mi Oğuz Aydın için mi söylüyorsunuz? İkisi için de hocam ne Karıştırıyorum. diyorsun? Evet. Yani şimdi Galatasaray'da bu tarz futbolculara ihtiyaç var. Yani Hocam çok daha özür önceki dilerim aklıma geldi de Buca evet, Spor'un bir sonraki satıştan şeyi var. E, opsiyonu var. opsiyonu var. Onu söyleyecektim. Onu unuttum. Oğuz'la ilgili hocam. Kusura bakmasın izleyicilerimiz onu Evet. dile getireyim tekrardan. Şimdi Buyur Barış hocam Hocam özür dilerim. şöyle söylemek istiyorum. Estağfurullah. Yani şimdi Galatasaray'da daha önceden işte Halil Dervişoğlu gibi ondan sonra Samsun'a giden futbolcumuzun ismini hatırlayamadım. Bir de Ankara Gücü'ne giden genç kardeşlerimiz var yani. Bunlar gibi futbolculara ihtiyaç var. Yani zaman zaman Türkiye Süper Ligi'nde oynayacak veya işte iyi bir yedek kalabilecek futbolculara ihtiyacımız var. Yani ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani bunu bu tarz futbolcular yani alınabilir, değerlendirilebilir. Yani bence mantıklı diye düşünüyorum yani. Evet hocam. Evet. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de gelecekler, gidecekler. Fenerbahçe'nin transfer olaylarına bugün çok girmedik. Çünkü Fenerbahçe'de gündem her zaman bu aralar özellikle e, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 6 oldu ve bunun sebepleri, nedenleri işte varsa hatalı kimler, kime yazar bu gibi saha içerisinde İsmail Kartal
özellikle çok fazla eleştiriliyor. Sağ dışında da Ali Koç çok eleştiriliyor. Biraz da hocam Beşiktaş'tan bahsedecek olursak, Beşiktaş'ın bu sezonki kötü performansının sebebi sizce ne hocam? Senin Beşiktaş'la ilgili düşüncelerin, yorumların ne olur bu sezona Ya üzerinde? Sonra ben ben biraz böyle sadece transfer olaylarına gireceğim. Bir toparlayalım Beşiktaş ben anlamında soruyorum. şimdi yani yaşımız ortaya çıkmasın. Yani yaklaşık Söyle hocam 30-40 söyle, yıldır sen gençsin, daha 27 futbolun yaşındasın hocam. içindeyiz. Futbolun içindeyiz. Yani ben Beşiktaş'ı bu sezonki kadar daha böyle aciz veya işte aciz demek istemiyorum. Öyle bir kelime de kullanmak istemiyorum ama zor durumda veya bu kadar Yönetilen başarısız hocam, olduğunu yönetilen diyelim. evet Beşiktaş aciz değil yani de Beşiktaş'ı yönetenler aciz hocam. yani bu kadar zor durumda olduğunu ben Beşiktaş'ın hiç şahit olmadım yani. Gerçekten diyorum hiç şahit olmadım. Ve yani Beşiktaş maçları ayrı bir havada geçerdi. Ayrı bir zevkle izlenirdi yani. Yani yapılan transferler falan yani çok güzel transferleri olurdu. Yani ben öyle söyleyeyim. Altyapıdan özellikle çok güzel futbolcular yetişirdi. Ama Beşiktaş'ın bu sezon yani çok anormal bir durumu söz konusu. Neden kaynaklı bilmiyorum. Yani bir şeyler var Beşiktaş'ta, bir şeyler dönüyor. Bir şeyler oluyor ama dışarıda fazla da yansımıyor işin açıkçası. Yani özellikle borsada da çok çöküş yaşadılar. Son 15 gündür %74 değer kaybı oldu Beşiktaş'ın. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ya o Ediyorum da hocam. ayrı bir şaşırtıcı. O da ayrı bir şaşırtıcı. Yani gerçekten neler oluyor Beşiktaş'ta bilemiyorum yani. Neler Hocam oluyor ben hocam sana sorayım. Beşiktaş'ta neler oluyor yani? Gerçekten ben de merak ediyorum yani. hocam Yani niçin bu kadar başarısızlık var yani? Beşiktaş Beşiktaş kulübü başkanı Hasan Arat ve yönetimi Beşiktaş tarihinin sezon ortasında yapılan en pahalı ve en başarısız transferlerini gerçekleştirdi. Şimdi El Musrati, Muçi ve defans oyuncusu İngiliz e, var oldu değil mi? Varol. Evet. Varol. Ee, Joe Varol. Hocam bunların hepsine toplam aşağı yukarı ee, 50 milyona yakın bir rakamla transfer edildi bu futbolcular. Ya şimdi ben Evet. soruyorum. Şimdi sezon ortasında, yani senin sezon başında, yani şu an itibariyle yapman gereken ve Beşiktaş'ın transfer bütçesini, parasını harcaman gereken bir süreçte, bir dönemde sen menajeri olmayan, menajersiz bir futbolcuya 12-13 milyon euroyu nasıl verebiliyorsun? Yani böyle bir rakamı nasıl gözden çıkarıp da hangi mantık ve hangi akılla veriyorsun? Sen bu oyuncuyu hangi sisteme getiriyorsun? Santos'un gideceği gün be gün aşikarken, belliyken sen bu oyuncuyu hangi teknik direktörün himayesi altında veya hangi teknik direktörün sistemi içerisine dahil etmeye çalışıyorsun? Muçi biraz daha farklı, biraz daha oyun yönü, işte ofansif yönü daha kreatif bir oyuncu. Onu çok fazla konuşmuyorum. Yani kötü takımın içerisinde kayboluyor Muçi aslında. Ama El Musrati çok kötü. Yani inanılmaz kötü ve Beşiktaş kulübü çok kötü yönetiliyor. Şimdi yani Samet Aybaba'nın geçen yayınlarımızda açıkladık. Adnan Hocam da belirtti, söyledi. Samet Aybaba'nın Beşiktaşlı futbolculara karşı hitamı, söylemleri, bunlar hep futbolcuların kulağına giden söylemler. Şimdi hepimiz bir yerlerde çalışıyoruz. Bir patronumuz, bizim başımızdaki patronumuz bize bu şekilde konuşursa işe olan konsantre ve adaptasyonumuz iyi olur mu hocam? Yani e, Mümkün değil. Mümkün değil. mümkün Hatta değil yani. yapacağın işi de yapmak istemezsin yani. Yapmak İsteyerek istemezsin yapmazsın bile yani. ya. İsteyerek yapmazsın. Eh, Beşiktaş eh, Spor Kulübü çok kötü yönetiliyor hocam. Gerçekten çok kötü yönetiliyor.
Yani şimdi isimler konuşuluyor teknik direktörlük için. Şenol Güneş konuşuluyor. İşte Sergen Yalçın konuşuluyor. İşte Edin Terzic konuşuluyor. Efendim Nuri Şahin konuşuluyor. Vincenzo Montella. evet Montella. onlar evet onlar konuşuluyor. Yani e, ben artık Türk futbolunda bu kadar amatörce yönetilen kulüpler, bu kadar amatörce yapılan transferler, artık bunlardan bıktık mı hocam ya? Yani şimdi mesela Klopp Liverpool'dan ayrılacağını ne zaman söyledi hocam? Yani futbol camiasının Klopp'un Liverpool'dan ayrılacağını ne zaman öğrendi? 1,5-2 ay oldu. Değil mi hocam? Yani aşağı yukarı bir Evet. buçuk iki Evet. ay oldu. Şimdi niye böyle bir açıklama gereği yapılıyor ki? Neden? Yani bir de Liverpool şampiyonluğa gidiyor. Şampiyonluğa giderken böyle bir açıklama yapmak çok ters bir etki de verebilir yani oyuncular üzerinde özellikle. Hani hoca gidiyor. Zaten Salah'la falan da olan tartışmalarını falan herkes gördü. Ama profesyonellik gereği bunu yapmak zorunda. Çünkü kulüp de kendi planlamasını ona göre yapacak. Önce hocalarla konuşacak. Hangi hocalar varsa artık planlarında, listelerinde, önlerinde bunlarla görüşecek. Ondan sonra hocalarla oturacak, transfer görüşmeleri yapacak. İşte hangi oyuncuları nasıl sistem konuşmayacak belki ama hangi oyuncular istiyorsun gibi üzerlerinde bunların konuşulacak. Hocam Türk futbolunda inanılmaz bir amatör idare şekli var. Ve bu hep böyle gidecek gibi de geliyor bana. Ha biraz işte bu olayı biraz daha böyle Avrupa'yı hale getiren işte takımlar var elbette. İşte Galatasaray işte biraz Fenerbahçe yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. O da beceremiyor. Ya sürekli sağ dışına taşıyor olayları. Sağ içerisinde kalmaktansa sağ dışarısına taşırıyor. İşte Anadolu kulüplerimizden bekliyoruz hamleler ama bir türlü çıkmıyor. Yani çok anlamsız, tuhaf tuhaf yönetimciler geliyor. Yani işte TFF ile bakıyorsun. TFF'nin başındaki bir başka şeyden oynuyor. İşte PFDK'nın başına bakıyorsun. PFD'dakiler başka oynuyor. Hakem kurulu başkanlarına bakıyorsun. Onlar ayrı bir telden oynuyor. Yani herkes çok farklı. İşte kanaat adam maçı yönetiyor. Kanaatı ayrı. Kağıda bakıyorsun. Kağıttaki ayrı yazıyor. Yani hiç kimsenin bir şeyi yok. Yani bir ortası, bir oluru yok hocam. Dolayısıyla Türk futbolunda ben şunu düşünüyorum. Sana da soru olarak soruyorum hocam bunu. Ben şahsen önümüzdeki sezon VAR hakemlerin tamamının yabancı olmasını istiyorum. Orta hakemler Türk olabilir, sorun yok. Çünkü onlara da ihtiyaç var. Yani hepsini birden yabancıya çevrilirse bu Yani sefer ülke o da futbolunu da olmaz. bu defa Tamam. Ama soyutlamış oluruz yani. evet ama var hakemlerinin tamamı yabancı olsun diye düşünüyorum. Senin bu konuda düşüncen ne hocam? Yani şimdiki dediğim gibi yani tamamı da olursa bu defa yani ülkedeki MFK'daki bütün hakemleri şey dışı etmiş gibi oluruz yani. O da pek doğru olacağını düşünmüyorum yani. Kademe kademe değerlendirilebilir. Mesela VAR'da kaç tane hakem varsa yani ikisi yerli, ikisi yabancı olabilir. Veya işte zaten dediğin gibi saha içerisindeki yönetenin kesinlikle Türk olması gerekir. Yani ben ona kesinlikle inanıyorum yani. Yani Hocam olması gerekir. Yani Türk futbolu açısından yani Türkiye açısından ya kendimizi bu kadar da soyutlamamamız lazım. Yani ha, var da olabilir, değerlendirilebilir yani ama hocam VAR zamanında kayıtları açıklandığında Türk evet, VAR hakemlerinin orta hakemleri evet, pozisyonlarda nasıl yönlendirdiğini hepimiz gördük. Hepimiz duyduk, evet, hepimiz evet, işittik aynen öyle. hocam. Evet, Şimdi ama yabancı hakem ne yapıyor? Pozisyonu gösteriyor. Kanaat senin diyor. Yani hani pozisyon bu diyor. evet. Ama karar senin. Yani orada bir yorumda bulunmuyor yani yabancı hakem. Ama Türk hakemleri benim kanaatimce penaltı diyor. Ya sen penaltı diyemezsin ki yani. Pozisyon bu diyeceksin.
Hakem kaçırmış pozisyonu. Sen hakeme o pozisyonu tekrardan göstereceksin. Orta hakem değerlendirecek. Penaltı mı değil Evet. mi? Bir de delillendirmesi lazım. VAR'daki hakemin VAR'a çağırmasından gerektiren pozisyonu delillendirmesi gerekir. Delillendirmeden sen kendi kanaatinle yorum yaparsan, orta hakemi etkilemeye çalışırsan, tabii bu defa işin içinden çıkılmaz boyutlar hal alır yani. Öyle söyleyeyim yani. Hocam orta hakemlerimiz de çok kötü. Bak Konyaspor Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarını şimdi burada tek tek açıklasak, konuşsak yani bir saat daha uzar yayın. Hocam yani şöyle söyleyeyim. Soldaki çizgideki hakem hatalarını mı işte sağ ceza sahası içerisindeki penaltı pozisyonlarıyla ilgili olan sıkıntılar mı hangilerini dile getirelim hocam? Yani orta hakemleri özellikle yine gördük ki son maçta özellikle Konya Fenerbahçe maçında ya çok kötüler hocam. Ama Türk futbolu adına yine de her şeye rağmen ben VAR hakemlerinin yabancı ama orta hakemlerinin de orta ve yan hakemlerinin de Türk olması yönündeyim. Salih Göktürk hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. Orta hakemlerde yabancı hakem şart. Hepsi eyyamcı korkuyor. Karar verirken diyor adamlar art niyetli böyle hakem olmaz diyor. Ya işte onu anlatıyoruz aslında Salih Bey de. Yani yine de işte ya artık milli duygular mı diyelim? İşte ne bileyim Türk Evet. futbolu çok da gerilemesin. İşte Avrupa'da bu kadar konuşulmasın. İşte Türkiye'de futbol işte yani ilerlemiyor. İşte hakemleri bile yurt dışından gibi söylemler olmasın diye mi diyorum artık. Yani açıkçası ben de o konuda kafamda net değilim. Ama yine de ha şöyle olabilir. Önümüzdeki sezon bu sistem benim söylediğim sistem. Yani VAR hakemleri yabancı, orta hakemler yerli olmak kaydıyla bir sezon daha geçirilebilir. Ha baktık olmuyor. Bu iş de yürümüyor. O zaman alayını yabancıya çevir. Hiç uğraşma hocam. Anladın mı? Yani emek vermene gerek Evet. yok. Alayını ondan sonra bir sonraki sezonda da hepsini yabancı yap gitsin. Yani çünkü öbür türlü olmuyor hocam. Bak yabancı VAR hakemleri gelmeye başladığından beri maçlar ne kadar temiz. Kimseden ses de çıkmıyor hocam. Verilen kararlara herkes Evet. de okey diyor yani tamam diyor. Hocam yayınımız yavaş yavaş sonlandırabiliriz artık. Evet. 1 saat 18 dakikamız oldu. Son olarak senden hocam Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Bayern Münih UEFA'da Leverkusen ve Roma maçlarını kısaca bir değerlendirmeni rica edeceğim. Sonra da izleyicilerimize teşekkür edip veda edebiliriz. Buyur hocam. Evet. Öncelikle Real Madrid Bayern Münih maçından bahsedecek olursak e, 80. dakikaya kadar 0-0 giden maçta 80. dakikada Bayern Münih atmış olduğu golle 1-0 öne geçmesi Real Madrid'i bayağı bir sıkıntıya koydu. İlk maç biliyorsun 2-2 bitmişti. Şimdi burada ben ya onların maç sonucundan ziyade şöyle söyleyeceğim. Eğer ki Bayern Münih finale kalsaydı Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey futbolcunun final oynaması halinde yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın Bayern Münih'ten 3,7 milyon euro para alacağını Bonus. söylemek istiyorum. Evet, bonus alacaktı. Yani Bayern Münih finale kalsaydı o bonusu Galatasaray alacaktı. 3,7 milyon euro. Az bir rakam değil. İyi bir para. Böyle bir durum söz konusuydu. Maalesef işte hatta son dakika bir penaltı pozisyonu oldu. Olmadı. Kısmet değilmiş Bayern Münih adına. Çıkamadılar. Real Madrid ta ki maç 88. dakikaya kadar da 1-0 Bayern Münih'in üstünlüğüyle devam etti ama 88. dakikada Bayern Münih golü buldu. Düzeltiyorum, Real Madrid golü buldu. 1-1 oldu. Akabinde uzatma dakikalarında da son uzatma dakikasında da tekrar ikinci golü bularak
finale adını yazdırdı Real Madrid. Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. O da Arda Güler'le ilgili. Şimdi Arda Güler kadrodaydı ancak oynamadığı için oynayamadığı için Şampiyonlar Ligi'nde eğer ki önümüzdeki final maçında da Arda Güler sahaya çıkmazsa verilecek madalyaların falan hiçbir anlamı olmayacak. Şampiyonlar Ligi oynamış sayılmayacak. E, Yani böyle bir durumu söz konusu. O kariyeri olmamış olacak yani. Tabii bu da ilerideki yapacağı transferlerde yani hissettirecektir Herhangi bir kendisine. etki oluşturmayacak. Etkisini tabii, Arda ile ilgili evet, de şöyle bir hocam çok kısa virgülünü alayım. Şimdi Fenerbahçe camiasında şöyle bir görüş hakim. Arda eğer hani Real Madrid işte finale çıktı, işte Arda'ya verilecek bonus falan filan. Fakat anlaşmada Arda'nın belli bir maç sayısı yapması gerekiyor. Belli bir maç sayısına evet, ulaşması gerekiyor. Eğer o maç sayısına ulaşmazsa bu bonusları Fenerbahçe kulübü hak kazanamıyor, alamıyor. Şu an itibariyle de Arda'nın oyun içerisindeki kadrodaki sistemde aldığı süre buna yeterli olmadığı için Fenerbahçe Spor Kulübü de Real Madrid finale çıkmasına faydalanamıyor. Evet, rağmen evet, bu bonustan yararlanamıyor. Arkadaşlar, faydalanamayacak. Evet, evet, hocam, Leverkusen maçıyla ilgili yorumunu da almadan önce izleyicilerimizden bir beğeni rica edeyim. Beğenilerinizi alırız. Abone olmayanlarınız da varsa abone olursa bizleri mutlu ve motive etmiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Hocam, Leverkusen Roma maçıyla ilgili ne diyorsun? Yani müthiş bir maçtı. Başka bir evet, seviyeydi yani. Ben izlerken gerçekten inanılmaz anlam veremediğim duygularla izledim. Yani şöyle söyleyeyim. evet. Böyle bir futbolun Türkiye'de oynanabiliyor olmasını hayal ederekten. Yani futbol artı mücadele hocam. Sen ne düşünüyorsun hocam? Buyur. Senin analizin, yorumun ne olur? İşin açıkçası biz iş yerindeki arkadaşlarla bu maçla ilgili bayağı bir konuşmuştuk. Evet Ben hocam. şöyle bir yorumda bulunmuştum yani. Hatta arkadaşım bir tanesi dedi ki bana Roma 2 gol atabilir mi abi falan dedi. Ya dedim yani atabilir ama Roma'nın öyle bir gücü yok dedim. Yani şu an dedim yani bu sezon o kadar da yani gole dönük bir futbolu yok dedim yani işin açıkçası. Daha çok yani beraberlik ağırlıklı bir futbol yapısı var dedim yani Roma'nın. Dediğin gibi yani 2-0'a da getirdi Roma ama Leverkusen herhalde Leverkusen çıldırdı ondan sonra öyle söyleyeyim yani bir tabir var özür diliyorum deli dana gibi oynamaya başladılar artık yani. Böyle Hocam, neyleri bu var neleri sezon yok. bu sezon Bütün bu silahlarını sezon ortaya koydular yani. Bu sezon hep böyle son dakika golleri ve hiç mağlubiyetleri de yok hocam. Mağlubiyetlerinin olmaması oyuncuların aslında psikolojik olarak tetikliyor, biliyor musun bu hocam? Yani hani aslında ben hani oyuncu olarak kendimi orada görüyorum. Finale çıkmaktan daha fazla yeniliyor olmamı saha içerisinde düşünürüm, biliyor musun? Yani Evet, hani 2-1'den sonra özellikle hani zaten 2-1 skoru koruyabilip finale çıkacağım. Evet. Bu mantık, bu psikoloji kafamda olur. Ama bari yenilmeyeyim de şeyi daha ağır basar bende yani evet, psikolojik olarak tabii. yani. Öyle motive olurum. Tabii De Rossi Roma'da da aslında bu sezon fena da oyun oynatmadı. Yani 4-3-3 sisteminde işte Mourinho'dan sonra çok daha iyi bir sistemle iki merkez orta sahayla öne oynayan bir ofans gücü yüksek bir Roma oluşturdu. Fena da değildi aslında ama işte Leverkusen bu sezon daha bir farklı, daha bir başka. E, Rakibi yoran Yani bir Leverkusen Leverkusen'e hocam. evet Leverkusen'e Bayern Münih diş geçiremedi bu sene. Yani Tabii kaldı yani Roma'ya. Ne öyle söyleyeyim yani. aynen.
Leverkusen Bayern rakibini Münih'in hegemonyasını yıktılar yani. Evet. yıktı. Oyun sistemi de biraz şöyle. Çok pas yapıp rakibin üstüne Koşan tek. evet, gelip rakibi yoruyor aslında. Daha sonra son dakikalarda özellikle o sağ kanattan yapmış olduğu hücumlar falan çok etkili geldi. Aslında iyi de pozisyonlara da girdiler. Bir iki pozisyon, net pozisyonları da var Leverkusen'in, ama o işte değerlendiremediler. Daha sonra işte 80. dakikadan sonra falan ciddi bir ivme yakalayıp 2-2'ye getirip hem yenilmezlik ünvanlarını devam ettirdiler, hem de UEFA kupası final vizesini aldılar. Atalanta'yla finali oynayacaklar. Atalanta'da hocam değiniriz. Evet. Atalanta da çok ilginç. Çok kısa istiyorsan bir değin hocam. Buyur. Yani Atalanta ile şöyle ilgili. yani bir İtalyan takımını eleyerek finale çıktı. Finalde de bir İtalyan takımıyla oynayacak. Öyle söyleyeyim. Yani burada da yine finalin favorisi bence Leverkusen. Atalanta'yı çok Kesinlikle. kayda değer olarak buluyorum. Çok kayda değer takım olarak buluyorum. Yani özellikle bu son 2 sezondur Atalanta gerçekten çok güzel işler yapıyor yani. Atalanta'yı izlediğim vakit bazen forma renginden de olabilir, bilemiyorum. Sanki Inter'i izliyormuşum gibi geliyor bana. Böyle bir Olabilir içinde hocam. bir şey var yani. E, Böyle futbol yapıları var. Güzel, beğeniyorum yani Atalanta'yı. Gerçekten hak ettiler bu finali. Öyle söyleyeyim yani. İyi olan kazansın ama Leverkusen benim favorim Leverkusen yani. Öyle söyleyeyim yani. Acaba Düş Karadağ Leverkusen'e eleseydi Karadağ takımımız Leverkusen'e eleseydi finale adını yazdırır mıydı? Bir de işin o Hocam, boyutuna bakmak lazım. o saatten sonra İnşallah her şey önümüzdeki olabilirdi hocam. dönemlerde, evet, İnşallah önümüzdeki dönemler Karabağ'ın adını finalde duyarız yani. Öyle ümit ediyoruz. Öyle İnşallah hocam. dileklerim, İnşallah hocam. temenni İnşallah. dileklerimizi İnşallah. iletiyoruz kendilerine de. Başarılar Buradan da diliyoruz yani. Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize selam ve Evet, sevgilerimizi de gönderelim evet, yeri gelmişken. evet, Hocam, düşler sahnesinde bütün takımlara başarılar diliyoruz. Umarım evet, düşler sahnesinde önümüzdeki sezon bir Türk takımını da finalde görürüz evet. diyorum ve ağzına Ben, yüreğine sağlık hocam. sağ ol hocam. Buradan bir şey söyleyeceğim. Bu arada Buyur sezon hocam. öncesi Galatasaray yönetimine ben bir şey de bulunmak istiyorum. Rica ediyorum. Sezon öncesi Hocam Adnan hocam iletir. Yayınımızı izliyordur. Adnan evet, hocam yönetime evet. iletecektir hocam Adnan Hocam, mutlaka. Buyur. sizden de rica ediyorum lütfen. Adnan Öztürk Hocam, lütfen bu dileklerimizi yönetime bildirin. E, e, Bu oynanan sezon, bu geçtiğimiz sezon diyeyim daha doğrusu, ilk maçını Karadağ Galatasaray olarak hazırlık maçı yaptılar. Önümüzdeki sezonda Galatasaray Karadağ ağırlamasını istiyoruz. Güzel bir maç olsun istiyoruz. Yani Karadağ kardeş takım, zaten Galatasaray'ın kardeş takımı. Güzel bir hazırlık maçı olabilir diye belirtmek istiyorum. Yani buradan da Karadağlı bütün kardeşlerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Karadağ Spor Kulübü'ne de başarılar diliyoruz. Yayınımızı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Beğenilerinizi alırız. Abone olmayanlarınız da varsa abone olursa çok seviniriz. Bir dahaki canlı yayında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar, iyi geceler diliyoruz.